Elhamdülillah, elhamdülillahillezî hedâ. Siz görmeseniz dahi o gördüğünü bildiriyor ve sizi görüyor ya. Mevla'ya hesap vermenin endişesini içinde duyup da ağlama ne tatlı ağlama. Yüzü yerde olma bir irfan meselesidir. Bir bilme meselesidir. Vallahi der ki ya Abbas yüzüme basıp oğlu yerine koyacaksın. Çünkü o Resul-i Ekrem'in eliyle konmuştur oraya. Ya Ömer şahit ol ki Rabbim bana o iki cenneti cennette 2 defa verdi. Allah'ım beni insanlar nazarında büyük, senin nazarında küçük eyleme diyor. Muhterem Müslümanlar, insan başının büyüklüğü, kalbinin vüs'ati nispetinde mükellefiyeti vardır. En büyük ümmet olan ümmeti Muhammed'in mükellefiyeti, diğer ümmetlerle kıyas edilmeyecek kadar büyüktür. Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam, sair peygamberlerden ne kadar büyüktür? Onun davetine icabet eden ümmet, sair ümmetlerden ne kadar büyüktür? Kur'an-ı Kerim'i dinleyen, büyük başlı olma istidadında olan ümmeti Muhammed o nispette büyük olma yolunda olması gerekir. İrfanınız arttıkça, kalbiniz büyüdükçe, duygularınız inkişaf ettikçe, Allah hakkında daha fazla marifete sahip oldukça, Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın ders verdiği medresede dersiniz ileriye gittikçe, malumatınız arttıkça Allah'a karşı saygınız artacak, korkunuz artacak, endişeniz artacak, tir tir titreyeceksiniz. Müptedilerdir ki korkusuz yaşarlar. Hiçbir şeyi bilmeyen ami cahil kimselerdir ki camit gibi hareket ederler, duygusuzdurlar. İçi dışı kadar parlak olan kimseler, başı büyük olan kimselerdir. Başı yüce dağlar kadar yüce olan kimselerdir. Ve yine o dağlar kadar dumanlı olan, karlı buzlu olan kimselerdir. İç genişliği, içteki duygu düşüncenin heyecanı ve dalgalanması, bunlar marifetle mütenasiptir. Ne kadar biliyorsan, bildiği şeyin izanına ne kadar ermiş isen, o kadar canlı, o kadar kanlı olacaksın. Ve işte Kur'an-ı Kerim'in hayat bahş olan, füsunkâr olan ifadesine kulak veren, sahabe-i kiramı bizden ayıran hususlardan bir tanesi de budur. Her gün bir hususu arz ediyorsam ve bir noktada onlarla beraber olmaya davet ediyorsam, gönül heyecanıyla onların yanında bulunmanızı istiyorsam, Kur'an'ın isteğini size duyuruyorsam, intikal ettiriyorsam, bu boşluğu kapamak için, aradaki mesafeyi kapamak için veya onların gerçek hüviyetiyle şu yaralı, bereli aslın gerçek hüviyetini göstermek için mikyas olarak arz ediyorum. Onlar da bizim gibi duyuyorlardı. Onlar da Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı gördükçe, hayat bahşolan sözlerini dinledikçe iman ve irfanları artıyor. Ama coşuyorlardı. Eski halleriyle yeni halleri arasında mesafe meydana getirecek şekilde coşuyorlardı. Eski hüviyetler içinde onları görmeye imkan yoktu. Değişmiş insanlar olarak karşınıza çıkıyorlardı. İslam'dan evvelki Hazreti Ömer'in vaziyetini düşünün. Panayırlarda develerle güreş tutan Ömer'in vaziyetini düşünün. Mazlumları döven, Mus'ab'ı birkaç defa tartaklayan Ömer'in vaziyetini düşünün. Ve Müslümanlıkla serfiraz olduktan sonra karıncaya bile ayağını basmayan Ömer'in vaziyetini düşünün. Bu iki keyfiyet arasındaki mesafeyi ölçmeye çalışın. Eski halinden ne kadar uzaklaştığını anlamaya çalışın. Gerçek mümin budur. Gerçek mümin nazariyeler insanı değildir. İslam hakkında kanunlar, kıstaslar söyleme insanı değildir. Gerçek mümin bir diyalog değildir. Gerçek mümin dışı kadar içi de parlak olan insandır. Gerçek müminin gecesinin yanaklarında gözyaşı vardır.
Gerçek müminin gecesinin kalbinde kalp heyecanı vardır. Gerçek mümin duygu heyecan insanıdır. Gözü yaşlıdır, kalbi heyecanlıdır. Gerçek mümin Mevla-i Müteal'in huzuruna çıkmaktan tir tir titrer korkar. Akıbetini teminatta garanti altına almak için bu işi en büyük dava, en büyük dert haline getirir. Durmadan bunun için çırpınır. İman ve irfan nispetinde müminin vaziyeti değişecektir. Hüviyetinizi, yumurtanın içindeki civcivin durumunu terk edip de ayrı bir hüviyet iktisap ettiği gibi arkada bırakacak, değişik bir hüviyeti artık idare edeceksiniz. Yani siz ümmeti Muhammed olduktan sonra yumurtanın içindeki civciv değilsiniz. Yani siz ümmeti Muhammed olduktan sonra tavus yumurtasının içinde tavus kuşunun bıraktığı şey değilsiniz. Siz kanat çırpan bir tavuksunuz. Siz semalarda kanat çırpıp pervaz eden bir tavus kuşusunuz. Hz. Muhammed'e ümmet olduğunuzu düşüneceksiniz. Onun getirdiği Allah marifetini kavramaya çalışacaksınız. Siz basit devirlerin, basit cemaatleri, basit ümmetleri değilsiniz. İlmin, tekniğin, teknolojinin Allah marifeti adına getirdiği şeyleri tederrüs eden sizler, bunları okuyan, ilim elde eden sizler, bu nispette izanınızı artırmazsanız, bu nispette kalbinizle işin yanı başında olmazsanız, Allah huzurunda hesap vermeden kurtulamazsınız. Ümmeti Muhammed olduğunuzu düşüneceksiniz. Aklıma hutur ettiği nispette misalleriyle meseleyi mücerrediyetten çıkarıp müşahhas bir hüviyette size takdim etmeyi düşünüyorum. Hazreti Ömer dedim radıyallahu anh. Cahiliye devrine ait keyfiyetindeki la kaydilik, la ubalilik, gayri ciddilik, o la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedikten sonra tamamen silinmiş, ayrı bir hüviyette müminlerin karşısına çıkıvermiştir. Size bir endişesini, kendisini daidar eden bir hadiseyi nakledeyim. Vaziyetin, vaktin müsaadesi nispetinde meseleyi tavzih ederim. Bildiğiniz bir vakayı nakledeceğim. Cemaatinin tansiyonunu ölçmesi, imani ve İslami heyecanlarını tartması, bir cemaatin sıhhatı, içtimai salahı bakımından çok mühim olduğu için Hazreti Ömer buna çok hassasiyet gösteriyordu. Köy köy, kasaba kasaba, belde belde dolaşıyor, halkın tansiyonunu ölçüyordu. Hatta hayatının sonuna doğru, hilafetinin 10. senesine doğru Suriye ve Şam eyaletlerini gezmesi, oralardaki halkı ölçmesi, değerlendirilmesi düşünmüş, karara bağlanmıştı. Ama ömrü vefa etmediği için Ömer gözleri kapalı olarak veya açık olarak gidivermiş. Bu heyecan ve bu endişenin sevkiyle, itmesiyle, vadiyede yanındaki birisiyle dolaşırken, bir bedevi çadırının içinde işletin yapıldığını, iş-i nuş aleminin cereyan ettiğini müşahede etti. Veya bir bedevinin basit binasının içinde bu nahoş işlerin yapıldığını, içki içildiğini gördü. Yanındaki adamla beraber evin içine daldı. Rengi benzi atan, uçuklayan o mücrim, günahkar insan, evdeki içki içen insan, birdenbire Hazreti Ömer'i karşısında görünce dona kalmıştı. Ömer şahsen herkesi teker teker tanıyamaz. Ama herkes o büyük insanı, maddesiyle manasıyla büyük insanı tanıyorlar. Ömer ona ilk kitabı yapıverdi. Allah'tan utanmıyor musun dedi. Allah'ın yasak ettiği şeyi içiyorsun. Adam Ömer'in celal ve gazabı karşısında dişini sıkarak son bir fırsatı değerlendirmek istiyordu. Ya Ömer, sen Allah'tan utanmıyor musun? Bir adamın evine giriyor halini tecessüs ediyorsun. Ömer büyük bir hata ettiğini anlamıştı. Niye müminlerin halini tecessüs ediyorsun diye gerisin geriye dönmüş ağlayarak sahabe-i kiramın sinesine girivermişti. Belki günlerce yemekten iştahı kaçtı. Huzuru kaçtı, rahatsız oldu. Müminin halini tecessüs etmişti. Mümin içki içebilir, Allah affetsin. Ama bir mümin onun halini araştırmakla mükellef değildir. Görürse Allah affetsin diye dua etmekle mükelleftir. Müminin vaziyeti, vazifesi budur. Aradan günler geçti. Büyük Ömer minberde oturuyordu, mihrapta oturuyordu. Bedevi mescitten içeriye girdi, namaz kılacaktı. Ehli salattı,
başı secdeliydi, vicdanı berraktı, sürçmüş de şarabın içine düşmüştü. Ama buna çoktan nedamet etmişti. Mescidin içine girdi titriye titriye. Ayaklarının bağı çözüldüğü yerde de oturuverdi. Ya Ömer şimdi cemaat içinde beni rezil ederse? Büyük Ömer'in gözü de ona ilişmişti. Uzaktan adama işaret ederek yaklaş dedi. Adam ayakları sendeliye sendeliye geldi. Mümin, dolayısıyla arz edeyim, bütün cürmünle ayakların sendeliye sendeliye, Allah'ın huzuruna çağrıldığın günü düşün, şu vakanın altında. İrfanın ve izanın o işi yapmana müsait değildi, hata etmiştin. İşte o bu hatanın ezikliği altında, sendeliye sendeliye Ömer'e kadar geldi. Ömer eğil bana dedi. Kulağına ona hayat bahşolan şu sözleri fısıldayıverdi. Allah'a yemin ederim ki, seni gördüğüm o dakikadan sonra o vakayı kimseye anlatmadım ben. Bir ben biliyorum, bir de sen, bir de Allah biliyor deyivermişti. Ya Ömer kulağını getir ben de söyleyeyim. Ben de Allah'a yemin ederim ki o dakikadan sonra o menhut şeyi bir damla dahi ağzıma koymadım. Bir hata etmişti mümin. Hata etmiş, Allah mahcup ettiği için bin nedamet, bin tevbeyle Allah'ın kapısına teveccüh etmişti. Ama Ömer ciddi bir vicdan muhasebesi, ciddi bir vicdan azabıyla belki bir haftası bunun için cehennemlumun bir hayat olmuştu. Rahatsız olmuştu, tedirgin olmuştu. Mümin, irfanı, izanı nispetinde geride bıraktığı şeylerden çok değişik şeyler, ileride öyle şeyleri bekliyor. Gözünü onlara dikiyor, onları intizar havası içinde tatlı hayat bahşolan güzel dakikalar, güzel anlar, güzel saatler yaşama azmı niyeti içinde oluyor. Cenab-ı Hak bizleri böyle eylesin. İdbarimizi ikbar eylesin. Marifeti nispetinde bizlere izan ihsan eylesin. Şu 20. asırda her şey binlerce tarrakalarıyla mevcudiyetini ilan etmesine rağmen kör, kulaksız, dilsiz ve kalpsiz gibi yaşayan şu 20. asrın sakat, mücrim, günahkar cemaatine Allah irşad ve hidayet buyursun inşallahü teala. Aklımda düşündüğüm başka vakalarla meseleyi başka istikamette geliştirme varken elimde ve irademde olmadan bu istikamete gittim. Bir cürüm yaptımsa Allah beni affeylesin. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhaniyeti bağışlasın. Elde olmadan düşünülen şeylerin dışında şeyler irade ediyor ve söylüyoruz. Belki sizin için faydası olmayan şeyler irade etmiş oldum. Cenab-ı Vacib-ül Vücud bana da size de bahşettiği, değerlendirmek üzere bahşettiği zamanları, zamanın parçalarını, rızasını tahsil istikametinde en elverişli, en semereli şekilde değerlendirmeye muvaffak kılsın. Ela inne ahsenel kelamü ve ebla'n nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam. Ve izâ kure'el Kur'ânu festemi'û leh ve ansitû leallekum turhamûn.